Hiçbir dalgıç o gün Van Gölü'nün derinliklerine inerken tarihin en büyük tartışmalarından birini başlatacağını bilmiyordu. Düzgün kesilmiş dev taş bloklar metrelerce boyunca birbirine bağlanıyor. Ardından keskin bir dönüş yaparak devam ediyordu. Dalgıçlar biraz daha ilerlediğinde bunun birkaç taş yığınından ibaret olmadığını anladılar. Önlerinde uzanan şey yaklaşık 1 kilometre boyunca devam eden devasa bir taş duvardı. Bu görüntü kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Gazeteler Van Gölü'nün altında kayıp kale bulundu başlıkları attı. Sosyal medyada ise çok daha sıra dışı iddialar ortaya çıktı. Kimileri bunun Urartuların kayıp başkentinin bir parçası olduğunu ileri sürdü. Kimileri ise gölün dibinde şimdiye kadar bilinmeyen bir tapınak bulunduğunu iddia etti. Peki gerçekten ne keşfedilmişti? Van Gölü'nün altında gerçekten 3000 yıllık bir kale mi yatıyordu veya tapınak mıydı? Bu sorunun cevabını aramadan önce Van Gölü'nün kendisini tanımamız gerekiyor. Çünkü bu göl yalnızca Türkiye'nin en büyük gölü değildir. Aynı zamanda jeolojik geçmişi, kimyasal yapısı ve tarih boyunca üstlendiği rol nedeniyle dünyanın en sıra dışı doğal oluşumlarından biridir. Yaklaşık 3755 kilometre karelik yüzölçümüyle adeta bir iç denizi andıran Van Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık 1640 metre yüksekte bulunur. En derin noktası 450 metreyi aşar ve suyu yüksek miktarda sodyum karbonat içerdiği için alkalidir. Bu özellik gölü yalnızca biyolojik açıdan değil, arkeolojik açıdan da benzersiz hale getirir. Çünkü sodalı su bazı organik kalıntıları hızla yok ederken bazı taş yapıları normal göllere kıyasla daha farklı koşullarda koruyabilir. Doğu Anadolu dünyanın en hareketli tektonik bölgelerinden biridir. Arap levhasının kuzeye doğru ilerleyerek Avrasya levhasına çarpması yalnızca yüksek dağları değil, aynı zamanda çok sayıda volkanı da meydana getirdi. Bu volkanlardan biri olan Nemrut Yanardağı, tarih öncesi dönemde gerçekleşen büyük patlamalar sırasında çevreye devasa lav akıntıları yaydı. Bu lavlar bölgedeki eski su yollarını kapatarak doğal bir set oluşturdu. Akarsular artık dışarı akamıyor, oluşan geniş çanakta birikmeye başlıyordu. Binlerce yıl süren bu süreç sonunda Van Gölü doğdu. Ancak gölün şekli hiçbir zaman sabit kalmadı. İklim değişiklikleri, buharlaşma oranları, yağış miktarı ve tektonik hareketler nedeniyle su seviyesi tarih boyunca sürekli değişti. Bugün kıyıda gördüğümüz manzara binlerce yıl önce yaşayan insanlar için tamamen farklı görünüyordu. Tam da bu nedenle Van Gölü çevresi tarih boyunca birçok uygarlığın ilgisini çekti. Verimli tarım alanları, doğal savunma sağlayan dağlar ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan ticaret yolları bu bölgeyi stratejik bir merkez haline getirdi. Asurlular, Mannalar ve farklı yerel topluluklar burada yaşamış olsa da Van Havzası'nı gerçek anlamda bir güç merkezine dönüştüren uygarlık Urartular oldu. Milattan önce 9. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Urartu Krallığı kısa sürede Yakın Doğu'nun en disiplinli devletlerinden biri haline geldi. Başkentlerini bugün Van Kalesi'nin yükseldiği sarp kayalıkların üzerine kurmaları tesadüf değildi. Buradan hem Van Gölü'nü hem de çevredeki geçitleri kontrol edebiliyorlardı. Asur İmparatorluğu'nun baskısına rağmen güçlü bir devlet kurmayı başaran Urartular, yalnızca savaşçı kimlikleriyle değil, mühendislik alanındaki başarılarıyla da tanınıyordu. Kayaları oyarak kilometrelerce uzunlukta su kanalları inşa ediyor, devasa surlarla çevrili kaleler kuruyor ve taş işçiliğinde dönemlerinin en gelişmiş tekniklerini kullanıyorlardı. Bugün hala çalışan yaklaşık 2800 yıllık Şamram kanalı onların mühendislik anlayışının en etkileyici örneklerinden biridir. Bu nedenle Urartu adı geçtiğinde akla yalnızca krallar ve savaşlar değil, aynı zamanda taş, su ve mühendislik gelir. Urartular için Van Gölü yalnızca bir göl değildi, devletin kalbiydi. Ticaret yolları buradan geçiyor, tarım bu havzada gelişiyor ve askeri savunmanın önemli bir bölümü göl çevresindeki kalelerle sağlanıyordu. Binlerce yıl sonra insanların gördüğü Van Gölü, Urartuların gördüğü Van Gölü değildi. Bugün suların altında kalan taşlar bir zamanlar tamamen kuru toprakların üzerindeydi. İşte bu ihtimal 2016 yılında yapılan bir dalışla yeniden gündeme geldi. İlginç olan ise araştırmacıların başlangıçta kayıp bir kale aramıyor olmasıydı. Amaçları Van Gölü'nün dünyada benzeri az bulunan doğal oluşumlarından biri olan mikrobiyalitleri incelemekti.
Bu dev kireç taşı sütunları gölün en dikkat çekici jeolojik oluşumları arasında yer alıyordu. Ancak dalış sırasında projektörlerin aydınlattığı göl tabanında doğanın değil, insanın izlerini taşıyan dev taş bloklar belirdi. İlk anda bunun doğal bir kaya dizisi olabileceği düşünüldü. Fakat dalgıçlar ilerledikçe taşların birbirine belirli bir düzen içinde bağlandığı, köşeler oluşturduğu ve uzun bir sur gibi devam ettiği görüldü. İşte tam o anda Van Gölü'nün derinliklerinde yüzyıllardır saklanan bir gizem yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Dalgıçlar keşif görüntülerini ilk kez karaya çıkardıklarında ekipte bulunan araştırmacılar bile gördükleri şeyin tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlandı. Kameralara yansıyan görüntülerde iri taş bloklar gelişigüzel dağılmış değildi. Taşlar belirli bir eksen boyunca diziliyor, bazı noktalarda yaklaşık 90 derecelik dönüşler yapıyor, ardından yeniden düz bir hat halinde devam ediyordu. Bu ayrıntı son derece önemliydi. Çünkü doğa kayaçları bu kadar düzenli köşeler oluşturacak şekilde neredeyse hiçbir zaman yerleştirmez. Bu nedenle ilk değerlendirme karşılarındaki yapının doğal değil, insan eliyle inşa edilmiş olduğu yönündeydi. Araştırma ekibi dalışlarını aynı bölgede sürdürdükçe yapının büyüklüğü daha net ortaya çıkmaya başladı. Görülebilen sur hattı yaklaşık 1 kilometre boyunca devam ediyordu. Bazı bölümlerde yüksekliği 3 ila 4 metreyi buluyor, kalınlığı ise savunma duvarlarını andıracak ölçülere ulaşıyordu. Üstelik duvar tek başına uzanan bir hat değildi. Yer yer içe doğru kıvrılıyor, bazı bölümlerde ise kule temellerini andırabilecek çıkıntılar oluşturuyordu. Her yeni görüntü yapının basit bir kıyı duvarından çok daha karmaşık bir planlamaya sahip olabileceğini düşündürüyordu. Keşfin kamuoyuna duyurulmasının ardından dünyanın farklı ülkelerinden arkeologlar, jeologlar ve su altı araştırmacıları görüntüleri incelemeye başladı. Medyada kullanılan "kayıp kale bulundu" başlığı büyük ilgi çekmişti. Fakat bilim insanları aynı heyecanı paylaşmıyordu. Çünkü arkeolojide bir yapının ne olduğunu anlamanın ilk kuralı heyecanı bir kenara bırakıp kanıtlarla konuşmaktır. Görüntüler umut vericiydi ama tek başına yeterli değildi. Bunun üzerine ilk karşılaştırmalar Urartu mimarisiyle yapıldı. Urartular taş işçiliğinde Yakın Doğu'nun en başarılı uygarlıklarından biri olarak kabul edilir. Kalelerini inşa ederken büyük kireç taşı blokları kullanıyor. Bu blokları mümkün olduğunca düzgün keserek harç kullanmadan birbirine oturtuyorlardı. Böylece hem depremlere dayanıklı hem de yüzyıllarca ayakta kalabilecek surlar inşa edebiliyorlardı. Van Kalesi, Çavuştepe ve Ayanis'te bugün bile görülebilen bu teknik Urartu mühendisliğinin adeta imzası sayılır. Van Gölü'nün altındaki duvarlarda da benzer özellikler dikkat çekiyordu. Taş blokların boyutları, yerleştirilme biçimi ve bazı bölümlerde görülen duvar örgüsü Urartu kalelerinde kullanılan tekniklerle önemli benzerlikler taşıyordu. Özellikle temel seviyesinde kullanılan iri bloklar araştırmacıların dikkatini çekti. Bu nedenle ilk bilimsel değerlendirmelerde yapının Urartu dönemine ait olabileceği görüşü ağırlık kazandı. Ancak tam bu noktada araştırmanın yönünü değiştiren önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Urartular neredeyse her büyük yapının üzerine bir iz bırakmayı severdi. Bir kale yaptırdıklarında bunu tanrıları adına adadıklarını yazıtlarla duyururlar. Kralın adını taş levhalara işlerlerdi. Bugün Van çevresindeki birçok Urartu yapısında hala bu kitabeleri görmek mümkündür. İşte Van Gölü'nün altındaki yapıda bulunamayan en önemli şey de buydu. Hiçbir yazıt, hiçbir çivi yazılı kitabe, hiçbir kral adı arkeologlar için bu eksiklik oldukça kritikti. Çünkü bir yapıyı kesin olarak tarihlendirmenin en güvenilir yollarından biri yazıtlardır. Eğer gölün altında Urartu kralı Rusa ya da Sarduri'nin adını taşıyan tek bir taş bulunsaydı tartışmaların büyük bölümü sona erecekti. Fakat böyle bir kanıt henüz yoktu. Peki bu durum yapının Urartulara ait olmadığını mı gösteriyordu? Hayır. Ama kesin olarak ait olduğunu da göstermiyordu. Bugün kullanılan ifade şudur: yapının mimari özellikleri Urartu taş işçiliğiyle uyumludur. Ancak kesin tarihlendirme için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. İşin ilginç yanı, tartışmalar yalnızca yapının kim tarafından yapıldığıyla sınırlı değildi. Daha büyük bir soru vardı. Eğer gerçekten 3000 yıl önce inşa edilmiş büyük bir kale buradaysa, bugün neden gölün dibindeydi?
Bunu anlamak için araştırmacılar gözlerini tarihten çok jeolojiye çevirdi. Van Gölü hiçbir zaman bugünkü seviyesinde kalmadı. Göl tabanından alınan tortu örnekleri, eski kıyı çizgileri ve jeolojik analizler su seviyesinin binlerce yıl boyunca defalarca değiştiğini gösteriyor. Kurak dönemlerde göl çekiliyor, yağışlı dönemlerde ise yeniden yükseliyordu. Bazı bilimsel çalışmalar tarih öncesi ve tarihi dönemlerde kıyı çizgisinin onlarca metre yer değiştirmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Bu da son derece mantıklı bir ihtimali gündeme getiriyor. Belki de bugün suyun altında gördüğümüz duvarlar inşa edildikleri dönemde gölün kıyısında bile değildi. Eğer bu doğruysa Van Gölü'nün dibinde yalnızca tek bir kale değil, aynı döneme ait liman yapıları, depolar, iskeleler ve hatta küçük yerleşimler de bulunuyor olabilir. İşte bizi en çok heyecanlandıran ihtimal de bu. Çünkü keşfedilen yapı belki de yalnızca başlangıçtır. Eğer Van Gölü'nün altındaki yapı gerçekten Urartular tarafından inşa edildiyse akla gelen ilk soru şudur: neden bu kadar büyük bir yapı göl kıyısına yapılmıştı? Bunun cevabı Urartu devletinin nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunda gizlidir. Urartular yaşadıkları coğrafyanın en büyük sorunlarından birinin su olduğunu çok iyi biliyordu. Doğu Anadolu yaz aylarında kuraklaşabilen sert bir iklime sahipti. Bu nedenle yalnızca kaleler değil, su kanalları, barajlar, bentler ve sulama sistemleri de inşa ettiler. Onlar için suyu kontrol etmek, toprağı ve insanları kontrol etmek anlamına geliyordu. Bugün Van çevresinde hala kullanılabilen bazı su kanalları yaklaşık 2800 yıl önce Urartu mühendisleri tarafından planlanmıştı. Bu durum onların yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir mühendislik uygarlığı olduğunu gösteriyor. Van Gölü ise bu sistemin merkezindeydi. Göl çevresindeki kaleler yalnızca düşmana karşı savunma amacı taşımıyordu. Aynı zamanda ticaret yollarını denetliyor, kıyı yerleşimlerini koruyor ve göl üzerinden yapılan taşımacılığı kontrol ediyordu. Bu nedenle göl kıyısına inşa edilmiş büyük bir savunma yapısı Urartu stratejisi açısından son derece mantıklı görünüyor. Fakat tam bu noktada bazı araştırmacılar farklı bir soru sormaya başladı. Ya bu yapı hiçbir zaman askeri amaçla kullanılmadıysa, ya taş duvarlar bir kaleyi değil kutsal bir alanı çevreliyorsa? Bu düşüncenin ortaya çıkmasının nedeni Urartuların din anlayışıdır. Devletin baş tanrısı Halde adına yapılan tapınaklar yalnızca ibadet edilen yerler değildi. Aynı zamanda siyasi gücün sembolüydü. Krallar tahta çıktıklarında zaferlerini tanrılara adıyor, yeni kaleleri kutsuyor ve büyük törenler düzenliyordu. Bazı kutsal alanlar ise su kaynaklarının yakınında bulunuyordu. Bu nedenle Van Gölü kıyısında önemli bir dinsel kompleks bulunmuş olabileceği ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Bugüne kadar su altındaki yapıda tapınak olduğunu gösterecek hiçbir doğrudan kanıt bulunamadı. Ne bir sunak, ne tanrı kabartmaları, ne adak çukurları, ne de Urartu tapınaklarında sıkça görülen kutsal yazıtlar. Peki neden çoğu arkeolog kale görüşünü daha güçlü buluyor? Çünkü eldeki fiziksel kanıtlar savunma mimarisine daha yakın görünüyor. Duvarların kalınlığı, köşe dönüşleri, uzun doğrusal sur hattı, taş blokların diziliş biçimi. Bütün bunlar kutsal yapılardan çok askeri yapılarda görülen özelliklerle benzerlik taşıyor. Araştırmaları daha da ilginç hale getiren başka bir ayrıntı bulunuyor. Dalgıçların görüntülediği bazı bölümlerde kullanılan taşlar birbirinden farklı işçilik özellikleri gösteriyor. Bazı bloklar büyük ve düzgün kesilmiş. Bazıları ise daha küçük, düzensiz ve farklı tekniklerle yerleştirilmiş. Bu fark belki de gölün altındaki yapı tek bir döneme ait değildi. Belki Urartular burada ilk kaleyi inşa etmişti. Yüzyıllar sonra ise bölgeye hakim olan başka toplumlar aynı temelleri kullanarak yapıyı yeniden inşa etmişti. Bu ihtimal aslında tarihte oldukça yaygındır. Eski Roma kaleleri Bizans tarafından kullanılmıştır. Bizans surları Selçuklular tarafından onarılmıştır. Selçuklu kaleleri Osmanlı döneminde yeniden güçlendirilmiştir. Sağlam temeller üzerine yeni duvarlar örmek tarihin en eski mühendislik geleneklerinden biridir. Van Gölü'nün altındaki yapı da aynı kaderi yaşamış olabilir. Özellikle Orta Çağ'da Van Gölü çevresi sürekli el değiştiren
stratejik bir bölgeydi. Bizans, Selçuklular ve daha sonra farklı Türk beylikleri bu coğrafyada hakimiyet kurdu. Böyle dönemlerde eski kalelerin yeniden kullanılması son derece doğal bir uygulamaydı. Bu nedenle bazı uzmanlar bugün görülen duvarların bir bölümünün Urartu temelleri üzerine Orta Çağ'da eklenmiş olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa Van Gölü'nün dibindeki yapı yalnızca bir kalıntı değil, yaklaşık 2000 yıllık kesintisiz insan faaliyetinin izlerini taşıyan çok katmanlı bir arkeolojik alan olabilir. Ve işte tam da bu nedenle araştırmalar hala sona ermiş değil. Çünkü bilim insanları biliyor ki bazen tek bir seramik parçası, tek bir bronz okucu, hatta üzerinde yalnızca birkaç satır yazı bulunan küçük bir taş bile bütün tarihi yeniden yazdırabilir. Çünkü arkeoloji çoğu zaman kesin cevaplar veren değil, doğru soruları sormayı öğreten bir bilim dalıdır. Bugün elimizdeki veriler, gölün dibinde insan eliyle inşa edilmiş büyük bir yapının bulunduğunu güçlü biçimde gösteriyor. Ancak bu yapının tam olarak ne zaman inşa edildiği, hangi amaçla kullanıldığı ve tarih boyunca kaç kez değiştirildiği konusunda hala cevap bekleyen pek çok soru var. Araştırmalar ilerledikçe yeni teknolojiler de bu gizemin çözülmesine katkı sağlıyor. Günümüzde sualtı arkeologları yalnızca dalgıçlardan yararlanmıyor. Çok ışınlı sonar sistemleri göl tabanının ayrıntılı haritalarını çıkarıyor. Fotogrametri yöntemiyle binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğraf birleştirilerek yapının 3 boyutlu dijital modelleri oluşturuluyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçları insanların güvenli şekilde ulaşamayacağı derinliklerde görüntü topluyor. Bu sayede araştırmacılar yapının her taşını inceleyebiliyor ve yıllar önce gözden kaçmış ayrıntıları yeniden değerlendirebiliyor. Fakat teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, arkeolojide en değerli kanıt hala yerinde bulunan bir bulgudur. Belki göl tabanında tortuların altında kalan küçük bir seramik parçası, belki bronzdan yapılmış bir okucu, belki de üzerinde bir Urartu kralının adını taşıyan küçücük bir kitabe. Böyle bir keşif bugün yalnızca ihtimal olarak konuştuğumuz birçok konuyu kesin bilgiye dönüştürebilir. İşte bu yüzden Van Gölü'ndeki araştırmalar yalnızca bir keşif olarak görülmüyor. Her yeni dalış tarihin eksik kalan sayfalarını tamamlama ihtimali taşıyor. Bilim insanlarının dikkat çektiği bir başka konu da Van Gölü kıyılarının henüz tamamen araştırılmamış olmasıdır. Gölün farklı bölgelerinde benzer yapıların bulunup bulunmadığı hala bilinmiyor. Eğer gelecekte yeni surlar, eski iskeleler, liman kalıntıları ya da kıyı yerleşimleri keşfedilirse bugün tek başına değerlendirdiğimiz bu yapı aslında çok daha büyük bir yerleşim ağının parçası olabilir. Bu da Urartu Devleti'nin Van Gölü çevresindeki savunma ve ticaret sistemine bakışımızı tamamen değiştirebilir. Ancak bütün bu ihtimallerin yanında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. İnternet ortamında sık sık Atlantis bulundu, uzaylılar yaptı, kayıp uygarlık keşfedildi gibi sansasyonel iddialar ortaya atılıyor. Oysa bilimsel araştırmalar bu tür yorumları desteklemiyor. Van Gölü'nün altındaki yapı zaten tek başına yeterince etkileyici. Onu ilginç yapan şey kanıtlanmamış efsaneler değil, yaklaşık 3000 yıllık bir tarihin sessiz tanığı olma ihtimalidir. Gerçekler çoğu zaman hayal gücünden çok daha etkileyicidir. Belki de en büyük gizem bu taşların binlerce yıl boyunca hiç konuşmadan bizi beklemiş olmasıdır. Urartu askerleri bu surların üzerinde nöbet tuttu mu? Tüccarlar göl kıyısındaki bir iskeleye burada mı yanaştı? Yoksa gerçekten kutsal törenlerin yapıldığı bir alanın çevresinde mi dolaşıyoruz? Bugün bu soruların hiçbirine kesin cevap veremiyoruz. Fakat arkeolojinin güzelliği de tam burada başlıyor. Her keşif bir gizemi tamamen çözmek yerine bizi gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Belki yarın, belki 10 yıl sonra, belki de bundan 50 yıl sonra Van Gölü'nün derinliklerinden çıkarılacak tek bir taş bütün bu tartışmaları sona erdirecek. Ya da tam tersine şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulamamıza neden olacak. Tarih defalarca bunu yaptı. Bir yazıt, bir mühür ya da küçük bir buluntu yıllarca doğru kabul edilen bilgileri değiştirdi. Bu nedenle Van Gölü'nün altında yatan sır yalnızca geçmişe ait değil, geleceğin bilim insanlarını da bekleyen bir keşif olabilir. Şimdilik kesin olarak bildiğimiz tek şey Van Gölü'nün yalnızca doğal güzelliğiyle değil, derinliklerinde sakladığı tarihi mirasla da
dünyanın en dikkat çekici göllerinden biri olduğudur. Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.